Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle güzel bir poğaça tarifi hazırlıyoruz ki bu poğaçayı deneyen herkes lezzetine ve yumuşaklığına hayran kaldı. İlk olarak poğaçanın hamurunu hazırlayacağız. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerinden 1 yemek kaşığı toz şekeri ekledim. Ve maya ile toz şekeri karıştırıp birkaç dakika mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Maya toz şeker ile güzelce eridi ve artık aktifleşti. Şimdi içerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı ayçiçek yağı ve bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Sıvı malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlıyorum. Poğaçanın hamuru biraz toparlanıncaya kadar spatula ile karıştırarak devam ediyorum. Poğaçanın hamuru elimizle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar yavaş yavaş un ilave ediyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ederek hamuru hazırlıyorum. Böylece hem mayası çok daha güzel bir şekilde aktifleşiyor hem de sonrasında hamuru yoğurup toparlaması çok daha kolay oluyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım ve 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuzunu ilave ediyorum. Un ile tuzu şöyle karıştırdıktan sonra poğaça hamurunu elimle yoğurarak toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Kullandığınız unun markasına göre poğaça hamuruna ilave edeceğiniz un miktarı değişkenlik gösterebilir. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir poğaça hamuru elde etmiş olacağız. Ona göre unu azar azar ilave ederek hamuru hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık hazırladığımız poğaçanın hamuru artık toparlandı. Güzelce hazır. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir mayalı poğaça hamuru oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalanması için kenara alıyorum. Mayalı poğaçanın hamuru gördüğünüz gibi puf puf kabarmış. Şimdi hemen hızlıca hamurun havasını alıyorum. Güzelce toparladıktan sonra tezgaha alıyorum hamuru ve birkaç dakika yoğuruyorum maya kokusunun çıkması için. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra hızlıca yuvarlak şeklini veriyorum. Ve ilk olarak ortadan ikiye kesip 2 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırdığım parçalardan bir tanesini tüm olarak kenara alıyorum. Hamurun diğer parçasını da rulo şekline getirip 8 eşit parçaya ayıracağım. Hamurun ne kadar yumuşacık olduğunu oradan da görebiliyorsunuzdur. Poğaça hamurunu ne kadar yumuşak tutarsanız hazırlayacağınız poğaça da o kadar yumuşacık olacaktır. Hamuru hızlıca 8 parçaya ayırdıktan sonra her birini güzelce yuvarlayıp beze haline getirip kenara alıyorum. Şimdi hazırladığımız hamurlardan bir tanesini aldım ve elimle biraz genişletiyorum. Poğaçanın hamurunu güzelce genişlettikten sonra içerisine bir parça kaşar peyniri koyuyorum. Ve poğaçanın uçlarını bir araya getirip böyle sıkı sıkı bastırıyorum. İyice kapattıktan sonra yuvarlayıp kenara alıyorum. Bu 8 bezenin hepsini aynı şekilde içine kaşar peyniri koyup kapatarak hazırlıyorum. Ben kaşar peynirini rendelemedim. Böyle gördüğünüz gibi küp küp kestim. İçine koyup kapatması daha kolay olacağını düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. İsterseniz rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz. Tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Kaşarlı poğaçaların hepsini hazırladıktan sonra kenara ayırmış olduğumuz büyük hamuru aldım bir yağlı kağıdın üzerine ve merdane yardımıyla tepsimizin ölçüsüne göre açıyorum.
Ben böyle yağlı kağıt üzerinde açtım. Buradan tepsiye geçirmesi de daha kolay oluyor diye. Dilerseniz tezgahın üzerinde açıp sonrasında açtığınız poğaça hamurunu tepsiye aktarabilirsiniz. Poğaça hamurunu açtım güzelce. Şimdi ortasına bir artı kesik atıyorum. Sonra tekrar çevirip böyle bir tane daha artı kesik atmış oluyorum. Yani toplamda 8 parçaya ayırıyorum poğaçanın ortasını. Şimdi hazırladığımız kaşarlı poğaçaları bu tepsideki poğaçanın üzerine yerleştiriyoruz. Sıra geldi bu güzel poğaçanın şeklini vermeye. Hazırladığımız bu kestiğimiz uçları alıyorum ve kaşarlı poğaçanın üzerine doğru kapatıp parmağımla iyice bastırıyorum ki yapışsın diye. Böylece kocaman bir çiçek şeklinde poğaça hazırlamış olacağız. Hem şekli hem lezzeti şahane poğaça tariflerinden bir tanesi. Eğer farklı şekilli poğaça tarifleri arıyorsanız, değişik poğaça tarifleri arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay ve en gösterişli tepside poğaça tariflerinden bir tanesi bu. Şeklini de verdikten sonra şimdi kaşarlı poğaçaların üzerinden birer dilim sucuk yerleştiriyorum. İçindeki kaşar peyniri küp küp olduğu için sucuğu böyle iyice bastırın ki güzelce yapışsın. Sucukları da yerleştirdikten sonra sucuklu kaşarlı poğaça artık fırına girmek için hazır sayılır. Hazırladığımız bu kocaman çiçek poğaçayı fırına göndermeden önce poğaçanın her yerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve biraz da susam serpiyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz tepside kaşarlı sucuklu poğaçayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Altı ve üstü kızarıncaya kadar poğaçayı pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şekli de lezzeti de şahane poğaça tariflerinden bir tanesi oluyor. Fırından çıkardığım ilk sıcağı çıktı. Hemen size şöyle yakından yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Eğer mayalı, yumuşacık poğaça hazırlamak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay poğaça tariflerinden bir tanesini hazırladık. Şekli de kolay, kendisi de kolay. Gördüğünüz gibi yumuşacık, altı üstü nar gibi kızaran bir poğaça oldu. Kaşarlı sucuklu poğaça tariflerinden en güzel görüntülüsü diyebilirim. İçindeki kaşar peyniri inanılmaz güzel şekilde eriyor gördüğünüz gibi. Uzamaya doyamayan bir kaşar peyniri ile kaşarlı sucuklu poğaçayı hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız bu sucuklu kaşarlı poğaça tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.